Askeri hikayelerden herkese merhaba. Az sonra izleyeceğiniz video, Bordo Berelilerin üstün askeri yetenekleri ve psikolojik operasyonlarla doludur. Her bir diyalogdaki ayrıntılara dikkat etmeniz tavsiye edilir. İyi seyirler. Londra'nın başı dertteydi. Organize bir suç şebekesi durdurulamaz ve ne yapacağı tahmin edilemez bir duruma gelmişti. Her gün kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde kadın bedenleri bulunuyordu. Vücutlarındaki izlerden anlaşıldığı üzere bu kadınlara eziyet ediliyordu. Bir veya birden fazla acımasız erkek tarafından öldüresiye dövülüyor, daha sonra ise kuytu bir köşeye atılıyorlardı. Sadece bir ayda tam 33 kadın bedeni bulunmuştu. Çete işlediği her suç sırasında olay yerine gülen surat çizerek suçu onların işlediğini açıkça gösteriyordu. Bazen olay yerlerine not bırakarak daha sonra nerede suç işleyeceklerini küstahça belirtiyorlardı. Ancak ne zaman ve ne tarz bir suç olacağına dair hiçbir ipucu olmadığından bu suçlar engellenemiyordu. Son bir ayda Londra'da uyuşturucu madde satışı 5 kat artmıştı. Gülen surat tişörtü giyen çocuklar köşe başlarında bu işlerle uğraşıyordu. Polis onları yakalayıp hapse atsa da onları konuşturamıyor, suç şebekesi çökertilemiyor, hapishaneler gencecik, sefil çocuklarla doluyordu. Bu gidişata karşı Londra Şehir Konseyi toplandı. Eğitimciler, psikologlar, polisler, doktorlar, kısacası her meslekten uzman kişiler fikirlerini sundu. Sonunda Londra polisinin bu işi çözemeyeceği anlaşıldı ve başka bir ülkeden getirilebilecek uzmanlarla çözülmesi gerektiği kararlaştırıldı. 21 kişilik dünyanın en iyi dedektifleri listesindeki 2 Türk isimden biri olan Deniz, bu işe uygun görüldü ve teklif kendisine kısa sürede ulaştı. Deniz hiçbir şekilde kendine veya ekibine bir ödül almayacak, bütün maaşını ve ödülü ülkesine ithaf edecekti. Ve bu iş çözüldüğü zaman tüm İngiltere bu işi Türklerin çözdüğünü bilecekti. Bu şartlar altında Deniz teklifi kabul etti. Türk hükümetinden uluslararası bir operasyon için talep ettiği ve daha önce onlarca kez beraber çalıştığı 3 Bordo Bereli ile bir psikoloji profesörünü yanına alarak Londra'ya gitti. Bordo Bereliler güvenlik ve sıcak temas için, Profesör Elif Hanım ise yakalanmasına rağmen konuşturulamayan yoksul, suça bulaşmış çocukları konuşturmak için oradaydı. Uzun zamandır çetenin nerede suç işleyeceğine dair bir not yoktu. Bu yüzden Bordo Bereliler kendilerine emir gelmesini bekliyordu. Profesör Elif Hanım ise şu ana kadar gülen surat tişörtü giyen ve hapse atılan bütün çocuk mahkumlarla tek tek görüşerek ve dosyalarını okuyarak onları analiz ediyordu. İşin analiz kısmı bittikten sonra Profesör Elif Hanım, Londra Emniyet Müdürü Tom Johnson ile birebir görüşüp yapılması gerekenleri anlatmak için buluştu. Çok vaktinizi almadan size durumu şöyle açıklamak istiyorum Sayın Müdürüm. Bu çocuklar yoksul. Çete liderleri bu çocukları kullanıp onlara para vererek onların sevgi, saygı ve sadakatini kazanıyor. Çocuklar çete liderlerini idol olarak görüyorlar. Onlar gibi olmak istiyorlar. Bu yoksulluğun hüküm sürdüğü her yerde böyle. Eğitimsiz insanlar fanatiktirler. Her konuda fikirleri kesindir. Fikir değiştirmeyi tükürdüğünü yalamak olarak görürler. Bu yüzden bir fikre veya duyguya körü körüne tutunurlar. İnsanların en temel içgüdüsü yaşama adapte olabilmek ve bunu sürdürebilmektir. Ancak cahil insanlar delikanlılık, adamlık, cesaret gibi kavramları çok fanatik şekilde savunup hayatlarını bunlardan daha gereksiz görebilirler. İşte bu yüzden bu çocuklar çete liderlerini ele vermiyor. Bu yüzden ifade kağıtlarını okuduğumda 8-10 yıl yatar çıkarım diyen yüzlerce çocuk gördüm. Ortalama 60 yıl ömrü olan insanların 10 yılını hapiste geçirmeyi kabullenebilmesi korkunç bir şey. Arkamdan ispiyoncu denmesin ya da ekmek yediğim kaba pislemeyeyim diyerek çete liderlerini ele vermiyor ve hayatlarını mahvediyorlar. Ancak bu insanların bir zaafı var. İhanet etmedikleri için onlar için dünyadaki en kötü şey ihanete uğramaktır. Eğer savundukları şeyin onlara ihanet ettiğini görürlerse çözüleceklerdir. Ama bu çocukların hiçbiri birbirini ele vermiyor. Yoksa bu anlattıklarınızı biz de biliyoruz. Bırakın da seçeceğim bir çocuk suçluyu konuşturması için sizin dedektiflerinize birkaç talimat vereyim. İyi sonuç alacağımızı göreceksiniz. Peki, tamam o zaman. Son olarak kadın bedenleri vakalarıyla ilgili en şüpheli gördüğüm suçluyu kendim sorgulamak için sizden izin istiyorum. Peki, tamam. İzin verildi. Teşekkürler. Elif Hanım bu konuşmadan sonra Londra Polis Departmanı'ndan 2 dedektifle görüşerek onlara yapılması gerekeni anlattı ve onları izlemeye koyuldu. Dedektifler 2 ayrı odada 2 ayrı çocuğu sorgulamaya başladı. Bu 2 çocuk çete hakkında önemli bilgilere sahip olduğu tahmin edilen ama ağızlarını bıçak açmaz denilen çocuklardı. Hiçbir bilgi vermiyorlardı.
Dedektifler Elif Hanım'ın verdiği taktiği ilk kez deneyeceklerdi. Birinci odadaki dedektif çocukla konuşmaya başladı. "Evet delikanlı, aylardır hapistesin. Senin üzerinden para kazanıp keyfini süren çete liderlerini ele vermediğin için kendini adam gibi hissediyorsun. Cesur hissediyorsun değil mi? Sana şöyle söyleyeyim. Eğer onları ele verseydin şu an bizim korumamızda, bizim paramızla güzel bir hayat yaşıyor olurdun. Aynı yan odada her şeyi itiraf eden arkadaşın Lafayette gibi. Ben bu oyunlara gelmem. Lafayette asla ötmez." "Yanılıyorsun delikanlı. En sevdiği yiyecekler hamburger ve kurabiye ikilisi değil mi? Bizden ilk ricası onlar oldu. Şu an onları yiyor. Ona istediği her şeyi vereceğiz. Çünkü o bize çete hakkında çok önemli bilgiler verdi." "Yalan söylüyorsunuz. Lafayette ötmez." İşte tam bu sırada diğer dedektif yan odadaki çocuğun ağzına yiyecekleri tıkarak ve eline hamburger ve kurabiyeleri tutuşturarak diğer sorgu odasının yanından geçirdi. Bunu gören diğer çocuk şaşkına döndü. "Lafayette, pis ispiyoncu, şerefsiz!" "Gördün mü delikanlı? Senin satmadığın insanlar seni satarak günlerini gün ediyor. Sen ise hapiste çürüyeceksin. Her şeyi anlatacağım ama beni buradan çıkaracaksınız. Sen akıllı bir çocuksun. Merak etme. Bir şeyler ayarlarız. Sen her şeyi anlat yeter." Elif Hanım'ın dedektiflere verdiği taktik tıkır tıkır işlemişti. Arkadaşının ona ihanet ettiğini sanan çocuk, çete hakkında çok önemli bilgiler vermişti. Bu bilgilerin en önemlisi, çetenin parlamento binasının önünde bir suç işleyeceğiydi. Ancak suçun ne tarz bir suç olacağını bilmediğine dair yemin ediyordu. Bunun üzerine 3 bordo bereli, Londra polisiyle beraber parlamento binasının etrafında nöbet tutmaya başladı. Her şey normal görünüyordu. Polisler çok kalabalık olduğundan bir suç işlenmesine ihtimal vermiyor, bu yüzden rahat bir şekilde çay kahve içiyorlardı. Ancak 3 bordo bereli sadece etrafı izliyordu. Bu sırada Elif Hanım, emniyet müdüründen aldığı izin doğrultusunda kadın bedenleriyle ilgili en şüpheli gördüğü suçluyu sorgulamak üzere yanına getirtti. Kadınlara eziyet ve onları taciz eden erkeklerin özelliklerini çok iyi bilen Elif Hanım, şüpheliyi kışkırtarak suçunu itiraf ettirmeye çalışacaktı. Suçlu sorgu odasına getirildi. "Ne için burada olduğunu biliyorsun değil mi?" dedi Elif Hanım. "O kadınlara onları ben yapmadım. Daha kaç kere söyleyeceğim? Elinizde kanıt yok. Beni daha kaç kere buraya getireceksiniz?" "Senin yapmadığını biliyorum. Şu kadınların geldiği hale bak. Ancak güçlü erkekler bunları yapabilir. Şu kemiklere bak ne hale gelmişler. Senin bu ince kolların bunları yapamaz ki." Şüpheli çok sinirlendi. Her halinden belli oluyordu. Sinirli bir şekilde sordu. "O zaman neden getirdiniz beni?" "Özür dilemeye. Kusura bakma, seni birçok kez buraya getirdik. Senin gibi bir adam annesiyle evde oturup çizgi film izlemesi gerekirken buralarda olmamalı." "Bana neden böyle konuşup duruyorsunuz?" "Pardon canım, ağlayacak mısın yoksa?" Şüpheli daha fazla dayanamadı ve Elif Hanım'a yumruk attı. Sonrasında bağırmaya başladı. "O kadınların hepsini ben ve arkadaşlarım o hale getirdik. İstersen aynısını sana da yaparım. İstiyor musun? İstiyor musun? Ne kadar güçlü olduğumu görmek istiyor musun?" Elif Hanım'ın planı bir kez daha tıkır tıkır işlemişti. Şüpheli aylar sonra her şeyi itiraf etmişti. Cezasına indirim almak için ise bütün arkadaşlarını tek tek ele vermişti. Ancak verdiği en önemli bilgi, parlamento binası önünde olacak olan şeyin bir patlama olacağıydı. Elif Hanım derhal bordo berelilere haber verdi. Bordo bereliler bilgiyi alır almaz pür dikkat kesildi. Polislere söylerlerse polisler panik yapacak ve ortama kaos hakim olacaktı. İşte tam o an Dursun'un gözü bir şeye takıldı. Uzaktan etrafını kontrol ede ede gelen sırt çantalı biri vardı. Dursun onu izlerken o, polislerin arasında çantayla koşmaya çalıştı. Ancak istediğini yapamadan kalabalığa ve uzak mesafeye rağmen Dursun tarafından etkisiz hale getirildi. Dursun orada tam 53 Londra polisinin hayatını kurtarmıştı. Polislerin amiri bordo berelilerin elini sıkarak "Siz Türkler gerçekten harikasınız. Hayatımızı kurtardınız. Bunu unutmayacağız," dedi. Bordo bereliler ise "Eyvallah birader, her zaman," diye karşılık verdi. Görev sonrası çete hakkında bütün bilgilere ulaşıldı ve çete çökertildi. Dedektif Deniz, Profesör Elif Hanım, Dursun ve 2 diğer bordo bereli üstün hizmet madalyası ve yüklü miktarda paraya layık görüldüler. Ancak bunların hepsini ülkelerine bağışladılar. Olay dünya basınında geniş yankı buldu. Tüm dünya bu psikolojik operasyonu ve Türkleri konuşuyordu. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dikkat değerli kardeşlerim. Hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Tüm hikayeleri kendimiz yazıyoruz.
Kanal ismimiz bu yüzden Askeri Hikayeler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.